Günaydın. Günaydın arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabahtan kalkıldı. Ekmek alındı. Ağır işleri halledildi. Kahvaltı hazırlandı. Turşu kavruldu. Fasulye turşusu. Güne başlandı erkenden arkadaşlarım. Şimdi hızlıca kahvaltımızı yapıp hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hadi bakalım. İnşallah yetişebiliriz. Saat birazcık ilerledi. Hızlıca hazırlanıp çıkılmalı. Önce kahvaltı, ilaçlar. Hadi bakalım. Dur. Her yer kedi. Haydi bismillah gidelim bakalım. Geldik hastaneye. Röntgen sıramızı aldık. Şimdi sıramızı bekleyeceğiz. Hastaneden çıktık. Perşembe'ye geldik arkadaşlarım. Azıcık böyle süt salma makinesi bakacağız. Bilmiyorum anne, bakacağız işte. Sağ tarafta. 18,5. Arkadaşlarım, hastane işlerini hallettik. Söylemiştim gerçi de. O kadar çok başım ağrıyor, o kadar çok uykum var ki arkadaşlar. Erken kalkınca böyle kendimi toparlayamıyorum biraz. Valla Perşembe Devlet Hastanesi'nde işte annemin eline pansuman yaptıralım dedik. Ben yapıyorum pansumanını da. Orada köylüsünü görünce ecüğünü cücüğünü her şeyi konuştular. Her şeyi konuştular tanıdığı görünce köylüsünü. İnsan özlüyor tabii, ben annemi de anlıyorum. Ama saat 2 oldu arkadaşlarım. 50 sene oldu. 50 sene olmuş görüşmeyeli. Neyse, biz şimdi köye geldik. Bir eve girelim bakalım hayırlısıyla. Çok şükür evde mi anlatırım? Videoda evde anlatırım artık dedim arkadaşlar. O kadar çok başım ağrıyordu ki çünkü. Hala ağrıyor. Birazcık şurada uyukladım balkondaki koltukta. Üstümü değiştirdim. Bir enerji geldi. Birazcık toparlanmaya başladım. Yorgunum arkadaşlar. Uykusuzum. Dün akşam video düzenleme işi de var tabii. Bu benim işim arkadaşlar. Bu benim işim. Seviyorum da sizlerle buluşmayı. Uzun videolar olunca daha da böyle hani şey oluyor, yorucu oluyor. Misafirliğe de gittiğimiz için her neyse o kısım beni ilgilendiriyor. Sizi çok ilgilendirmiyor. Şimdi biz hastaneye gittik. Doktorumuzla görüştük. Ondan sonra hastaneden taburcu olurken doktor şey demişti. 10 gün sonra polikliniğin olduğu günü öğrenin, kontrole gelin demişti. Ben de işte hastaneyi aramıştım dün. Saat 5'ten sonra aradım. Poliklinik olup olmadığını öğrendim. Var dendiği için de bugün işte sabahtan gittik. 11 gibi gittik hatta, yani erken de gidemedik. Sabah 7.30'da kalktım. Yine de erken gidemedik. Her neyse uykusuzum ya, algılarım kapalı. Hem düşünüp hem konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Doktorun yanına gidince ben şey dedim. Hocam dedim, böyle annemin dizlerinde de hani dedim sıkıntılar var. Ben burada yaşamıyorum dedim. Hani annem kendisi gidiyordu. Bazıları şey demişlerdi dedim. Hani dizinden ameliyat olman gerekiyor demişlerdi dedi.
Bir dedim bakar mısınız dedim. Annem de böyle işte oturduğum zaman kalkamıyorum. Kalkmakta zorlanıyorum. Hani dizlerim böyle açılmıyor gibi oluyor falan diye şikayetleri vardı. Tamam dedi, dizene de bir bakalım dedi. Röntgen istedi arkadaşlar. Hem elinden kırık olan ameliyatlı elinden hem de iki dizinden röntgen istedi. Ondan sonra sonuçlarımızı işte göstermeye gittik. Dizlerinde dedi yaşa bağlı kireçlenmeler var ama ileri boyutta değil dedi. Çok şükür. Hamdolsun. Hamdolsun. İleri boyutta değil dedi. Minisküs şikayeti vardı dedim. Kireçlemenin olduğu dizlerde minisküs de oluşuyor zaten dedi. İkisi birbiriyle bağlantılı dedi. Ondan sonra elini sorduk arkadaşlar. Hani elinde bir problem görünmüyor dedi. Yumruk yapıp parmaklarını hareket ettir. Kasları zayıflamaması için. Sık bırak ellerini ara ara dedi. Ben şunu yaparken dirseğimin içine ağrı girdi. Ondan sonra dedim ne kadar kalacak hocam dedim. O da dedi ki yani 6 hafta sonrasında mekanizmayı işte çıkaracağız dedi. Demirleri çıkaracağız, mekanizmayı çıkaracağız dedi. Toplamda dedim ne kadar sürecek dedim hocam dedim. Yani iyileşmesi ne kadar sürecek dedim. 3 ay dedi. 6 hafta sonra o elindeki platinler çıkarılacak. Yani platin değil, demirler çıkarılacak. Fizik tedavi başlayacak. Onun sonrasında 3 ayı tamamlamış oluyor herhalde. Ondan sonra elini kullanabilir dedi. Ben dedim hocam dedim ineğimiz var. Satsak mı satmasak mı karar veremedik dedim. Ondan sonra doktor şey yani 3 ay kesinlikle inek sağmaz dedi. Öyle bir onu konuştuk arkadaşlar. Şimdi dün akşam değil dün gündüz tereyağı yaptıktan sonra peynir yapacaktık ya. Hani ocağa koymuştuk tereyağının suyunu diyeyim işte. Onu torbaya dökmemiz lazım. Peyniri torbaya döküp peynir haline getirmemiz lazım. Ay hiç hoşlanmadım konuşmamdan. Başım çok ağrıyor. Bir ilaç içeyim olmadı. Hadi bakalım. Hop bismillah. Evet geldim mutfağa. Şöyle peynirimizi şey yapalım arkadaşlar. Çökeleğimizi. Şimdi şöyle peynir torbasına döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bunu da annem olmadığı için bilemiyoruz. Bunu da böyle içinde kıvırıp bekleteceğim arkadaşlar. Şunun içine alacağım. Altına da ilistir koyacağım. Durun. Tencereye süzdüm fazlasını. Şimdi ilistiri alıp annem ineği kovmaya gitti de böyle. Böyle suyunun geçmesini bekleyeceğiz. Dönme. Tamam böyle dur. Topuz yaptım. Tamam. Böyle aksın bakalım. Buralar karıştı gene. Beni görmediler daha. Görseler kaçacaklar şimdi. Heh. Bak. Bak. Heh. Sen görmedin mi beni? Ha, o da kaçtı. Gördün mü kızım? Şu ineği bir harmana kovalım. Buralar ne geçmiş buradan? Allah Allah. Ot mu indirmiş annem? Ne yapmış? Fındık bile düşmüş yani. Baksanıza.
Olmuş mu fındık bakalım. Olmamış. Harmana kovulacak inek. Hanım eli kokusu. Mis gibi. Anne! Şu kazanı da kaldıramadık. Şu keyfe bakın yakışıklıdaki. Yakışıklıdaki şu keyfe bakın, çiçeklerin yanında nasıl güzel görünüyor benim çocuğum. Nasıl güzel görünüyor benim çocuğum benim. Oy, oy kurban oldum. Oy kurban oldum. Elime sarılma öyle. Tırmalayacaksın gibi geliyor, korkuyorum biraz ya. Oy. Bebek çocuk, bal çocuk. Annesinin güzel çocuğu. Nasıl güzel görünüyorsun. Güneşte vurmuş. Oh mis gibi. Mis gibi, mis gibi. Oh keyfe bakın teyzeler. Keyfe bakın. Ha? Gidiyoruz. O şeyi göstereceğim size. Ha? Anneme kov anne, şunu işim gücüm var dedim. Heşt. Heşt. İşim gücüm var, eve geleceğim, iş yapacağım anne dedim, yine harmana koyacağım ya. Hadi gözlüklü. Hadi. Hadi. Gözlüklü bugün yaramaz. Bir Tali yengemlerin o tarafa kaçtı. Şimdi de Saadet yengemlerin o tarafa kaçtı. Yaramaz bugün. Ah gözlüklü. Danasını emziriyoruz ya, annem öyle diyor. Danasını emzirmek istedi o diyor. O yüzden çıkmak istemedi. Ağırdan bile çıkmak istemedi. Geri dönmek istedi evin önünden. Kız gözlüklü. Seni var ya seni. Uy. Geç bakayım çabuk. Çabuk. Çabuk geç. Şu fındık ocakları bizim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi. Şu da bizim. Ama toplaması birazcık zor. Babacığızımla toplamıştık. Eski videolarımda var. Ah bacılarım. Ha yine gözlüklü eve gidiyor. Anne eve gidiyor ya. Ay eve gidiyor. Yolu bulduramadık gözlüklüye. Hay Allah'ım, amcam kovuyor. Durmayacak bahçede anlaşılan. Anne aşağı gitmiyor. Ya tamam gel. Gezintiye çıkardı gözlüklü beni. Baksanıza dut ağacımıza. Dökemedik dudunu bu sene. Burayı tarla yapmış annem ama bir ara ıspanak ekiyordu buraya. Ah gözlüklü. Gözlüklü nasıl tur attırdı bana? Nasıl yordu beni? Ya böyle hani sağmayacağımız zaman danasını emziriyoruz ya arkadaşlar. 3 aylık danası var gözlüklünün. Annem hani kesmişti. Sütten kesmişti danayı ama bu hastalık sürecinde tekrardan hani sağmadığı zaman yapmaya başladı. Bir karar veremedik arkadaşlar. Yani veremedik değil, verdik. Evet. Bazen böyle bunalınca öyle mi yapsak, böyle mi yapsak diyoruz. Sonra en doğru kararın. Gel Nazlı. Gel yavrum. Gel annem. Sen gebe misin? Hayda, bizim kız gebe. Sen gebe misin? Bu karın ne böyle? Ha, ot batmış üstüne. Dur annem az. Dur çocuğum, alayım otlarını. Otlarını alayım, dur. Batıyor bu ot. İlerleyen ot Nazlı. Dur, tamam. Şu otunu da alayım. Heh. Oy Nazlı, sen gebe misin? Sen anne mi olacaksın? Dur, kuyruğunda da var. Sen anne mi olacaksın çocuğum? Ay buranda da var Nazlı. Nereye girdin, yuvarlandın ya? Nerelere girdin ya? Söyle bakayım. Söyle bakayım. Buralarında var mı? Yok. Oş, çok tatlısın. Haydi. Haydi gidelim. Gel. Haydi gel. Koş. Karnın büyük geldi bana. Bir 2-3 yavrum var sanki Nazlı.
Ali tarlaya inmişti, bir bakayım. Anneme ineğe kov dedim. Buradan çiçeğin dalını kırdı. Arkadaşlar şunlardan biri. Ne yaptın? Bağladım. Kanıya emdiriyorduk ya. Ondan sonra Beni gezdirdi. gezdin daha. Ha, spor yaptırdı bana. Sivri. Şimdi de kocan yana in. Ha. Ne yapayım bak. Ne yapıyor? Ne Suluyor bileyim. mu? Ali! Geldi mi acaba? Ali! Ha, eve çıkmış o. Evde misin? Tarladasın sandık. Yaprak topladım seni saracaktın sar. Sarmadın mı? Zaman yok. Zaman yoktu kızım. Saramadın diyeceksin anne. Şimdi diyecekler ki annesi yaprak toplamış da Yeliz Hanım sarmamış. Zaman yoktu yapamadım. Yapamadık. Baksana ne kadar. Benim elimden sarma şeyim mi? Aman sarma şeyim mi var anne? Ah anne. Bir de Bu benim elim. parmakları oynatmak. Bir de benim elim yuvarlasa. Mandalina değil mi bu? Portakal bu sene Bakalım çiğ olacak kaçıyor mı? kaçıyor. Ne kadar tuttu bilmiyorum. Annem sarmadın diyor ama işte arkadaşlar, tekrarlayan hareket. Parmakları aynı hareketleri yapmak, sarmak. O bile dirseğimi rahatsız ediyor. Videosu yapmayacağım. Yapmadım işte, yapamadım anne. Yapabildiğimi yaptım. Yapabildiğin. Azıcık merdiveni süpüreceğim şimdi. Peyniri torbaya döktüm. Ben süpürdüm ya. Ne zaman süpürdün? Tek elimle medim. Demin yaprak doluydu ya. Bak bakayım. O yaprak mı taşıdın yukarıdan? Yok. Hep yaprak, fındık dökülmüş, yaprak gelmiş. Abi yaprak kestiler. Ha, ondan mı? Tamam, çözdük olayı. Annemin süpürdüm dediği yere bakın. Şurayı süpürmüş azıcık. Nazlı, şu ayakkabıları toplayayım çocuğumdan. Annem diyor ki evde 3 kişiyiz. 9 çift ayakkabı var ortalıkta diyor. Ay. Herkes yorgun. Dur yavrum. Dur çocuğum. Gene geldim balkona arkadaşlar. Azıcık şu inek meselesini konuşacağım. Hemen gelmedim, yemek yaptım. Makarna haşladım. Yanına da böyle bol soğanlı, sarımsaklı patates yemeği yaptım. Tereyağını yaptığımız şey var ya, tencere var ya, dedim ya annem yemek yapıyor diye. O tencere yıkanacak, bekliyordu içinde yağıyla beraber. Böyle mis gibi tereyağlı patates yemeği yaptım arkadaşlar. Hani çorba mı dersiniz, yemek mi dersiniz, sulu patates yemeği işte. Maydanoz toplamaya gideceğim ve bol da maydanoz doğrayacağım içine. Çok severim. Biraz da böyle karabiber. Pişirirken, soğanını kavururken ekledim, pul biber ekledim de biraz da karabiber eklerim. Çok yakışıyor. Yakıştırıyorum yani, lezzetli geliyor bana. Şu inek konusunu bir konuşalım arkadaşlar sizinle. İnek satılacak mı? Kalacak mı? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ben hiçbir şekilde anneme baskı yapmak istemediğimi size daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Ta babamdan sonra, Allah rahmet eylesin babacığızımın mekanı cennet olsun. Rabbim kabir rahatlığı, kabir genişliği versin inşallah. Babamın kaybı sonrası anneme ben hani istiyorsan anne gel benimle dedim. Teklifimi yaptım. Ama annem geleceğim zaman var kızım, şimdi değil dedi. Allah izin verirse o günlerde gelir dedi. Şimdi değil dedi. Ben de üstüne gitmedim. Çünkü ben dünkü videoda mı, ondan önceki videoda da bahsettim. Yani ben annemi buradan ayırmak, koparmak istemiyorum arkadaşlar. Ta ki annem tamam kızım hadi gidelim diyene kadar. Yani hiçbir şekilde baskı yapmak istemiyorum, zorlamak istemiyorum. Biliyorum annem buradan giderse, ineği de giderse çok mutsuz olacak. O yüzden kararı anneme bırakıyorum. Hani illa satılsın demiyorum. İlk hastaneden geldiğimiz zaman annem de böyle satılması taraftarıydı. Böyle hani işini gücünü yapamadığını gördükçe satılması taraftarıydı birazcık böyle. O zaman ben de anneme kıyamadığım için hani satılmasını istiyordum. Ta ki geçen akşam kara kediyi ahırın kapısında beklerken görünce arkadaşlar. Yani o minnoş orada süt bekledi. Tavuklar kırma bekliyor. Minnoş süt bekliyor. Yani köy yerinde bir tane hayvanın olacak. Yani olmak zorunda gibi bir durum var. Çünkü köpeğiniz var, kedileriniz var. Hepsine mama alsanız zaten
gücünüz yetmez yani. Hani annemin çok şükür babamdan maaşı kaldı ama köpeğe, kediye, boğazına evinin eksiği falan yetmez. Ayrıca hani böyle dışarıdan alınan sütün yoğurdun da hiç bereketi olmuyor arkadaşlar. Yani hemencecik bitiveriyor. Aynı zamanda hani inek evde çıkan çöpü de yiyor. Karpuz kabuğudur, patates kabuğudur, odur budur. Yani mutfağınızda kullandığınız her şeyi yani çöpe at. Bizim şehirde çöpe attığımız her şeyi hayvan yiyor. Hadi hayvanın köpeğin aç mı kaldı, kedin aç mı kaldı bir şey bulamadın mı? Hemen yoğurdun içine bayat ekmekleri atıyorsun ya da pilav mı kaldı, makarna mı kaldı, işte yemek mi kaldı onu atıyorsun. Bir güzel karıştırıp köpeğini doyuruyorsun, kedini doyuruyorsun. Yani burası annem için cennet, inek veli nimet. Ben bir tane ineğime bakarım kızım diyor. Yaparım kızım diyor. Hani süt sağma makinesini alalım dedim anneme. Gerek yok dedi. Ben dedi onu yıkamayla uğraşamam dedi. Oturur sağarım daha iyi dedi arkadaşlar. Yani o yüzden ben hiçbir şekilde anneme baskı yapmak istemiyorum. Yapmayı kendime hak görmüyorum. Ama nasıl bir süreç yaşayacağımızı da bilmiyorum açıkçası. Rabbim kolaylaştırsın inşallah. Annemin canı sağ olsun. Ne zaman ki ben artık bakmıyorum kızım diyecek, ben o zamanı bekliyorum. Baskı yapmak istemiyorum. Senin yüzünden, senin yüzünden böyle oldu, senin yüzünden şöyle oldu denmesini de hiç istemem. O yüzden zamana bıraktım. Rabbim her şeyin en güzelini bilir, en hayırlısını bilir. Bizim için de en güzeli, en hayırlısı neyse onu nasip edecektir. Hadi gidelim. Horozlu tavukları bir çıkaralım. Horoz ailesini bir özgürlüğüne kavuşturalım. Ondan sonra maydanoz almaya gideceğiz. Hadi. Ayakkabıları, terlikleri toparladım da burayı süpüremedim arkadaşlar. Süpüreceğim inşallah. Şu da Halıflex'ten kestiğimiz parça. Yavrum, hani çocukların? Mama verirken azıcık onlara seslendim. Arkadaşlar baksanıza benim çocuklarıma. Azıcık seslendim onlara. Şu arada yatıyorlar, tamam mı? Oradan böyle çıkıyorlar ya. Sanki böyle belgeseldeki kaplan yavruları çıkıyormuş gibi böyle. Öyle bir izlenim verdi bana. Aralardan bakıyorlar böyle. Neyse. Tavuklara gidiyorum ben. Sen korkmuyor musun benden? Ay maşallah. Kaçtım kurtuldum diyor şimdi. Yabani yetiştirme kızlarını. Tamam mı? Sevecen olsunlar, cana yakın olsunlar bak. Tamam mı kızım? Hı? Sen annesin, öğreteceksin onlara her şeyi. Tamam mı? Hadi horoza gidelim hadi. Haydi. Heh, bir aşağı kaç bir yukarı kaç. Ben de yukarıda süpürge yok diyorum. Annem süpürmüş sözde işte inmiş buraya. Neyse. Şu horozları, tavukları bir özgürlüğüne kavuşturalım azıcık. Ondan sonra maydanoz alacağız. Güneş artık batıyor. Ah gözlüklü. Ah gözlüklü, beni dolandırdın, yordun beni boşu boşuna. Ekip hazır mıyız? Hazır mıyız? Ah yavrum hala kort kort ediyor. Sana bulamadık civciv, bulamadık çocuğum, bulamadık. Hadi. Bismillah. Haydi bakalım. Sahip çık. Sahip çık. Heh. Taflana. He, o bacağı kırık olan. Ah yavrum iyileşmiş. Kaynamış işte. İnek mi basmış, dana mı basmış ne ayağına? Çok şükür. İyileşti. Yumurta bakayım. Maşallah. Annem buraya niye koymuş bunu? 3 tane. Ay başım döndü. Buralara yumurtlamıyorlar daha. Suyuların içine de poşet girmiş. Tamam. Hadi bakalım. Baksanıza duvar yıkıldı yıkılacak. Hep derme çatma işte. Köy yeri.
Nereye? Kemreli'ye mi gittiniz hemen? Hepiniz oraya mı gittiniz? Hı. Bir kara tavuk, 2 de sarı tavuk var. Diğerleri nereye gitti acaba koşa koşa? Şu yumurtayı bırakalım. Ha, burada mıydın? Ha. Ne buldun da çağırıyorsun karını? Bak. Adam adam. Hadi geç. Geç reis. Hah. Geç kız sen de. Sen ne yapıyorsun burada? Ayrı mı takılıyorsun? Ha? Hadi. Ekibin yanına. Eve çıkarmaya karar verdim. Şeyde bulamadım. Odunlukta göremedim. Nereye koyduğunu bilemedim annem. Hayda. Hayda. Hep keyfinizi bozmak zorunda kalıyorum ama hep burada emziriyorsun çocuklarını. Olmuyor böyle yavrum ya. Hep keyfiniz bozuluyor annem. Evet. Heh. Heh. Siz de gelin. Gel. Aferin sana, anneye mi yaklaştın? Hiç fırsatı kaçırmıyorsunuz. Hiç. Hiç. Gidiyorum geliyorum, keyfinizi bozuyorum sizin. Heh. Sabahleyin 7.30'da kalktım ya arkadaşlar. Ekmekçiye diyorum ki, ekmekçinin adı da Caner. Bu kadar erken gelmek zorunda mısın diyorum. Abla diyor. Saat 5'te gidiyorum ben ekmek dağıtmaya diyor. Bu kadar geç niye geliyorsun diyenler var diyor. Gerçekten mi dedim. Köy yerinde işte daha yukarılarda. Yani biz sahile yakınız. Denize yakınız. Daha yukarılarda yani böyle 1 saatlik mesafesi olan yerlerde, köylerde işte yukarılarda çok daha erken güne başlıyorlar arkadaşlar. Böyle sabah ezanıyla beraber hani kalkıp tarlaya giden işte köylülerimiz var. Onlar da işte niye geç geliyorsun diyorlarmış. Şöyle arkaya bakınca nasıl güzel göründü. Çok seviyorum köyümü. Azıcık da toprağımız düz olaydı. Çok şükür. Çok şükür bu kadar var ya. Yani hani saat 5'te başlıyormuş ekmek dağıtmaya. 7.30'da geliyor bizim buraya işte. Hatta bir kere şey dedim böyle ekmeği getirip de assa dedim hani bu kadar erken uyanmasak. Uyanınca geri uyuyamıyorum arkadaşlar. Şuradan maydanoz alacağım. Annem geçen gün şey dedi, kızım maydanoz toplarken şey yap dedi. Ortalarından, gençlerinden topla dedi. Kahvaltıda yediğimiz maydanoz için öyle dedi gerçi de. Şimdi bunu yemeğe doğrayacağım için şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Bismillah dedik, girdik tarlamıza. Hemen biberler nasıl büyümüş. Baksanıza. Şu hoşguranları falan benim hep yolmam lazım. Annemin pırasasına dikmem lazım. Bizim İstanbul'a gitme vakti de geliyor arkadaşlar. Şöyle alayım, bol maydanozlu. Tarla bereket. Yeter mi ki? Azıcık gelip tarlada çalışmak istiyorum açıkçası. Şu aradaki otları falan toplamak istiyorum. Geçen gün dolmalık biber göremedim. Şu muydu acaba gördüğüm, bilmiyorum. Baksanıza. Kabak mı, salatalık mı? Nasıl sarmış ortaya doğru. Onu da bir şeye tutturmak lazım şu. Şunu mesela. Fasulyeler bu tarafı toplayamamıştı annem. Onu Ali'ye söylesem toplar mı acaba? Kar takmasın.
Kartlaşmasın. Yeter bu. Eli patlıcanları sulamış da. Bakın şuralar sulanmış. Islak toprak. Ama şunlarda yok. Şu tavukların yanından, kemrelikten su tutsak da olur. Ya Ali diyor ki her yere biber dikmişsin diyor. Nereye? Nereyi söylüyordu bu? Üst tarafı mı diyordu? Biber, çok fazla biber var. İnşallah hepsi bol bol döker de böyle kızartır kızartır yeriz. Hoşgıramla karışmış mesela bak. Işık güneş alamıyor bu. Onu bir ayarlamak lazım etrafındakileri. Şöyle bıraktım maydanozumu. Şu hoşgıram otu. Bunu da ineğe götürürüm olmadı. Bunları hep temizlemek lazım. Bak biber çıktı ortaya. Hoşgıram. Hani biber fidesini sökerim sonra diye tedirgin oldum. Nasıl açıldı etrafı bakın. En azından hani ne olduğu belli olsun yani. Tekrar büyür tabii de. Büyüyene kadar. Tamam. Bu da dikenliymiş. Battı elime. Tarlan temiz olacak. Suladıkça bunlar da büyüyor. Bibermiş. Tamam, burası da açıldı. Aman. Haydi bakalım. Baksanıza açtım biberin etrafını. Duramayacağım galiba. Şurayı da alacağım. Tüh. Koptu. Şunlar dikenli. Burası dikmiş annem burayı. O topraktan sökülme sesi var ya. O kadar güzel bir ses ki. Efendim anne. Sebzenin içindeki hoşgöranı söküyorum. Ne oldu?
Valla ben kökünden söküyorum. Pişirelim mi? Anne kökünden söküyorum. Ha, sıkıntı değil, yaprağını toplamıyorum yani. Tamam. Pezük de al diyor. Şu da ot. Baksanıza. Nasıl açıldı. Şuralardan da alacağım. Anneme kızıyordum. Bir başlayınca duramıyordu. Gerçekten öyle oluyormuş insan. Başlayınca duramıyormuş. Şurası kaldı az bir şey. Burayı da alacağım. Baksanıza biber küçücük kalmış arada. Otlardan. Neyse o kalsın. Valla şu otları yolmak terapi gibi geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. O kökün topraktan çıkması, o ses. Kötü olmuş, bunları da alayım. İneğe yal olsun. Baksanıza. Pezük de topla dedi annem ama hep lekeli. Bayağı bir ot biriktirdim. Ama temizlenmedi mi? Temizlendi. Bu dikenli bir ot. Şunlar var şurada. Vallahi açıldı. Ta o karşıya kadar gittim arkadaşlar. Şurada biriktirdiğim otlar var, onları da alırım. Sanki evimi dip köşe temizledim, tozumu aldım, camlarını sildim, kapıları sildim, halıları çırptım, serdim. Sanki yani, sanki öyle bir ferahlama hissi geldi bana ki. Bakın ellerime. Ya. Baksanıza. Terapi başka hiçbir şey değil. Nasıl açıldı ama bakın. Sebzeler ortaya çıktı. Gerçekten sebzeler ortaya çıktı. Temizlediğim, söktüğüm otlar arkadaşlar. Maydanozumu oraya koydum, bekliyor. Şimdi bunu kucaklayacağım ve götüreceğim gözlüklüye. Ama gerçekten yani ortaya çıktı sebze. Işığını kesmez en azından. Toprağın vitaminini almaz. Sebzelerimiz daha iyi olur. İnşallah. Oy çok şükür. Çok şükür. Azıcık fasulye toplanması lazımdı ama. Ali sabahleyin suladım ben dedi arkadaşlar. Sabah sulamış. Sula dedim ben ama sabah suladım dedi. Çok şükür. Şu neydi bu? Unuttum adını. Şu da bir ot. Şu alttaki kötü yapraklarını da temizledim arkadaşlar. Baldıran herhalde. Bilemiyorum. Unuttum bir an. Maydanozların arasındaki otları da aldım. Yabani otları, işe yaramayanları. Oldu. Tamam. Bir de şeyi sorayım. Şöyle biberin ve patlıcanın yapraklarını, alt yaprakları koparmak, atmak lazım mı acaba? Şu pancardan da alayım, durun. Hep kötü ya şeyler zaten. Gözlüklüye yal olsun. Baksanıza ortasındakini bile yemiş tırtıl. Kel ettim.
Ha, gördüm dolmalık biberi. Allah'ım. Burada işte. Bakın. Burada. Bu nasıl büyümüş? Bir tanecik burada. Ya Rabbim yarabbim. Hikmetinden sual olunmaz. Ol dedi mi olmayacak yok. Rabbim hayırlı olmazlarımızı oldursun. Güzel olmazlarımızı oldursun inşallah. Şunu da koparacaktım ama roka arkadaşlar. O yüzden bıraktım onu. Evin erkeğisin, reisisin dedik. Hiç o otları zor getirdim biliyor musun? Horoz efendi. Horoz. Bak. Bir sürü ot yoldum getirdim horoz. Tamam mı? Anne onlar yer mi? Yer mi pinliğe atsam? Karıların nerede? Tek başına geziyor bu. Dırdırdan bıktı herhalde anne. Dırdırdan bıktı herhalde, tek başına geziyor. Allah'ım yarabbim. Hiçbiri yok yanında. Yalnız gezmezdi. Neyse. Otu hallettim. Şimdi maydanozu doğrama zamanı. Aşkım. Çocuğum. İyi oldu bu çekyatı da buraya koyduğumuz. Yatıyorlar üstünde. Annem. Ah, keyif senin. Keyif senin valla. Bıdış. Bıdışım. Kuyruk sallayan bıdışım. Bal çocuk. Başlayınca duramıyormuş insan arkadaşlar. Hadi şunu da koparayım, hadi bunu da koparayım derken ve böyle zorlamıyor biliyor musunuz? Tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Hani böyle gene benim minnoşlar burada. Çekiyorsunuz öyle zorlamıyor yani. Çok şükür. Temizledim azıcık. Şu maydanozu bir yemeğe doğrayayım. Sonra karnımızı doyururuz. İyi yoruldum ama. Güzel yoruldum. Ellerimi yıkadım. Maydanozu tezgaha bıraktım. Geldim. Ahırın işi tamam. Ekip de burada tamam. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet. Dışarı işleri bitmek üzere. Ay çok şükür. Şu suları tazeleyeyim ya. Tamam. Kümese bile su bağlanmış gördüğünüz gibi. Lüks yaşıyor tavuklarımız. Gel. Bugünün de işleri tamam çok şükür. Şöyle bir sofra hazırladık arkadaşlarım. Dediğim gibi patates yemeği böyle tereyağlı, maydanozlu, karabiberli. Cacığımız tarladan, salatalığımız. Domates de, soğan da harcı. Ay konuşamadım işte arkadaşlar. Çok yorgunum. Allah bin bereket versin diyelim. Konuyu kapatalım. Rabbim bin bereket versin. Her sofraya, her soframıza inşallah. Dım.
Çakal mı bağırıyor anlamadım. Doğanın sesi.